Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Thames'in güney kıyısında tuğla bir devin gölgesine giriyoruz. 4 ince beyaz baca göğe yükseliyor, aralarında bir çağın hikayesi asılı duruyor. Adını söyleyince herkesin zihninde bir albüm kapağı canlanır. Battersea Power Station. Hazır mısınız? Endüstri mirasıyla yeni şehir hayatının nasıl el sıkıştığını birlikte görelim. Burası ne ve neden önemli? Battersea Power Station, 1920'li yılların sonunda tasarlanan, 1930'lardan itibaren Londra'nın elektriğinin hatırı sayılır bir bölümünü üreten dev bir kömür santraliydi. Art Deco iç mekanları, tuğla, kütlesi ve 4 bacalı silüeti onu bir mimarlık simgesine dönüştürdü. Albüm kapaklarından filmlere herkesin hafızasında bir yeri var. Pink Floyd'un Animals albümündeki o meşhur uçan pembe domuz, iki baca arasında burada süzülmüştü. Santral 1983'te kapandı. Yıllar süren tartışmalı planların ardından yapı korundu, restore edildi ve bugün alışverişten yeme içmeye, ofislerden eğlenceye uzanan bir yaşam merkezine dönüştürüldü. Neredeyiz? Nasıl gelinir? İngiltere, Londra, Wandsworth ilçesindeyiz. Ulaşım çok kolay. En pratik seçenek, kuzey hattının uzatmasıyla açılan Battersea Power Station metro istasyonu. İstasyon, 2021'de hizmete girdi, cadde seviyesinden trene kadar engelsiz erişim sunuyor. Nehir yolunu seviyorsanız, Uber Boat by Thames Clippers'ın Battersea Power Station Pier iskelesine inebilir, kıyı boyunca adımlayarak binaya ulaşabilirsiniz. Ne dersiniz? Kıyıdan yaklaşmak mı, yerin altından bir anda devin kalbine çıkmak mı? İkisi de güzel, kısa ama güçlü bir tarih turu. Santral 2 aşamada tek bir bina olarak kuruldu. Batıdaki A istasyonu 1930'larda, doğudaki B istasyonu savaş aralarıyla birlikte 1950'lerde tamamlandı. Kapanıştan sonra onlarca yıl atıl kaldı. Tuğla kütle rüzgar ve yağmurla yıprandı. Nihayet geniş bir dönüşüm projesiyle yapı yeniden hayata döndü. 4 ikon baca güvenlik gerekçesiyle sökülüp ilk yapıldıkları yöntemlere sadık kalınarak aynen inşa edildi. Bugün gördüğünüz bacalar 2017'den beri yeniden gökyüzüne bakıyor. O nedenle silüet tanıdık ama teknik olarak genç. Ne yapılır derseniz, önce içeri süzülün ve 2 dev türbin salonunu hissedin. Batıdaki türbin salonu A'nın Art Deco çizgileri ve yükselen galerileri, doğudaki türbin salonu B'nin modern dokusuyla karşılıklı konuşur. Zemin ve 1. katta mağazalar, üst kotlarda restoranlar, ortada geniş boşluklar. Kafanızı kaldırıp ritmik pencere dizilerini izleyin. Işık gün boyu mekanın ruhunu değiştirir. Restorasyonun kalbi olan kontrol odaları da bugün yeniden hayat buldu. A kontrol odası etkinlik mekanı olarak nefes alıyor. B kontrol odası ise bar olarak ziyarete açık. Kadranların, düğmelerin yanında içecek yudumlamak, endüstriyle randevu gibi bir his. Şimdi bir adrenalin dozu, Lift 109. Cam bir asansör, bacanın içinden yukarı çıkar ve en tepede açık bir seyir platformuna açılır. Adındaki 109, yerden yüksekliğini anlatır. Seanslar gün içinde aralıksız döner. Biletleri önceden almak iyi fikirdir. Mevsime göre çalışma saatleri değişir, ancak çoğu gün sabah 10 ile akşamüstü arasında açıktır. Yazın geç seanslar da olur. O an kısa sürer ama Thames kıvrımı, London Eye, kentin batı ufku tek bir çemberde görünür. Rüzgarın saçlarınıza dokunduğu o anı saklamak isterseniz, telefonunuzu yana yatırıp ufku hizaya alın. Bilet gerekir mi? Nereden alınır? Kompleksin içine giriş ücretsiz. Mağazalar ve restoranlar için bilet yok. Ancak Lift 109 ücretlidir ve çevrim içi almak yerinde almaktan genelde daha rahattır. Dinlenmek isterseniz binanın içinde sinema, oyun alanları ve dönemsel sergiler de var. Ben sadece dolaşmak istiyorum diyenler için bile yapı başlı başına bir açık hava kapalı alan galerisi. Ne zaman gelmeli? 2 ayrı ritim öneririm. Gündüz, özellikle hafta içi sabah saatlerinde türbin salonları sakin olur. Tuğla, çelik ve ışığın diyalogunu sindire sindire izlersiniz. Akşamüstü mavi saate yakın kıyı cephesi parıldar, bacaların silüeti altın tonuna bürünür. Rüzgar sonrası, yağmurun zeminde bıraktığı yansıma, gece fotoğrafları için harikadır. Hafta sonları kalabalık artar. Erken gelmek,
ya da günü 2 parçaya bölmek akıllıca. Lift 109'a çıkacaksanız gün batımı seansları hızlı tükenir, erkenden planlayın. Ne kadar süre ayırmalı? Kısa bir bakış ve kahve için 1,5 saat yeter. Hikayeyi hissedeyim, bir de bacaya çıkayım derseniz 3 saat rahat rahat akar. Tasarım ve fotoğraf meraklıları için 4 saatlik bir gezi bile dolu geçer. Buranın ritmi, acele etmeyene sırlarını daha cömert açar. Nasıl gezilmeli? Küçük bir rota. Metrodan çıkınca Electric Boulevard boyunca tuğla devi karşınıza alın. Güney cephenin ortasındaki ana kapıdan türbin salonu A'ya girin. Galeri boyunca yavaş yürüyün, ara köprüler üzerinden türbin salonu B'ye geçin. Ortalarda kısa bir kahve molası verin. Kontrol odası B barının kapısına kadar ilerleyip kadranları bir selamlayın. Sonra 1. katta Lift 109'un girişine yönelin. Seansınızdan sonra kıyıya inip iskeleden bacalara bakarak günü kapatın. Nehre dik gelen aksta perspektif çizgileri bir fotoğraf dersidir. Yeme içme ve karşılaşmalar. Türbin salonlarının içinde ve çevresinde çok sayıda seçenek var. Dev bir food hall, fine dining adresleri, barlar ve kahve köşeleri günün akışına uyum sağlar. Kimi markalar, mekanın endüstriyel geçmişine selam veren malzemeler ve menülerle çalışır. Kısa ama sağlam bir öğle derseniz, türbin kotundaki mekanlar tam isabet. Akşamüstü kokteyl için bacalara doğru uzayan balkonlu barlar, rüzgarı hafifçe içeri alır. Ulaşım ve erişilebilirlik notları. Metro istasyonu adım düzeyinden trene kadar engelsizdir. Sahaya Electric Boulevard yönündeki girişten geniş bir akışla bağlanır. Nehir otobüsü iskelesi, kıyı patikasına düz bir bağlantı verir ve iskele de tekerlekli sandalye ve bebek arabası için uygundur. İçeride asansörler ve rampalar yaygındır. Kalabalık saatlerde görevli yönlendirmesine kulak vermek geziyi kolaylaştırır. Halk inanışları ve küçük efsaneler olmadan olur mu? Pink Floyd'un çekimi sırasında bağından kopup gökyüzüne salınan o ünlü domuz balonunun Heathrow uçuşlarını kısa süreliğine durdurduğu anlatılır. Bugün hala bacalara bakarken içinizden 3'e kadar sayıp ufku süzenlerin ilhamı yakaladığına inananlar var. Kontrol odası kadranlarının yanında sessizce bir dilek tutanlar, güneş açınca ışığın doğru anda doğru yere vuracağını söyler. Bilimsel kanıtı yok, tebessüm garantisi var. Fotoğraf nerede güzel çıkar? Dışarıda, nehre bakan cephede, bacaları simetrik alıp alt kotu geniş açıyla yakalayın. İçeride, yürüyen köprülerin altından karşı türbin salonuna bakarken üst kat pencerelerinin ritmini kadraja dizin. Lift 109'da tepede rüzgar yönüne göre kısa bir tur atın. Batı kıyısındaki köprüler ve parklar güzel bir çizgi verir. Bacanın içinden yukarı bakarken cam kabinin çevresindeki ışık halkası, fotoğrafınıza beklenmedik bir sahne duygusu katar. Kimler için uygun? Aileler için geniş dolaşım alanları, dinlenme noktaları ve tuvaletler rahat. Mimarlık, tasarım ve şehir tarihi meraklıları için restore edilen detaylar başlı başına bir ders. Fotoğrafçılar, ışığın gün içinde değişen temposunu sevecek. Romantik bir akşam yürüyüşü arayanlar, mavi saatte kıyı yoluna çıksın. Yalnız gezenler için dev bir yapının içinde yavaşlayıp nefes almak, beklenmedik kadar iyi gelir. Alışveriş ve saatler. Mağazaların genel saatleri pazartesiden cumartesiye sabah 10 ile akşam 8, pazar günleri öğlen 12 ile akşam 6 aralığındadır. Restoranlar, sinema ve Lift 109 çoğu gün daha geç saate kadar açıktır. Gideceğiniz yerin sayfasındaki saatleri kontrol etmek en doğrusudur. Sadece bakınmak bile burada keyiftir. Çekinmeyin, kaldırın başınızı ve tavan çizgilerini okuyun. Burası neden görülmeli diye sorarsanız, cevap basit ve güçlü. Çünkü Battersea Power Station, bir şehrin endüstri çağından bugüne geçişini tek cümlede anlatır. Tuğla duvarlarda motorların yankısı artık yok. Onun yerine insanların adımları, çocukların kahkahaları, bardakların tınısı var. Geçmişle bugün yan yana duruyor, ikisi de birbirinden güç alıyor. Kapanışa gelirken küçük bir düşünce bırakayım. Dev bir yapının içinde, yürürken insan neyi arar? Belki fotoğraf, belki bir yudum kahve, belki de bacanın tepesinde kente yeni bir bakış. Peki sizin aradığınız ne? Şehrin ritmiyle benim ritmim nerede kesişiyor sorusunu aklınızda taşıyın. Cevap bazen bir kadranın yanında, bazen rüzgarın yön değiştirdiği anda çıkar karşınıza.
Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta Londra'nın hangi hikayesini birlikte aralayalım? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.